Burası piramite benzeyen bir tepe mi? Birkaç bin yıllık arkeolojik bir kalıntı mı? Ya da bazılarına göre 20 bin yıllık tarihi tekrardan yazacak bir piramit mi? Endonezya'nın batı Java dağlarında sislerin arasına gizlenmiş bir tepe var. Adı Gunung Padang. Bir tepe mi yoksa 20 bin yıllık bir piramit mi? Resmi tarih medeniyetin 5 bin yıl önce başladığını söylüyor. Ama burası 10 bin yıllık Göbekli Tepe'den bile eski olabilir. Kimler yaptı, neden yaptı ve neden binlerce yıl boyunca gizlendi? Bazıları Atlantis'in kalıntısı olduğunu, bazıları ise insanlık tarihinin tamamen yeniden yazılacağını söylüyor. Eğer doğruysa bu sadece bir arkeolojik keşif değil, tarihin en büyük sırrı. Gunung Padang, unutulmuş piramit. Hello. Halo, punten ya. Halo. Tek başına dünyanın en büyük hava kirliliğini yarattı herif ya. Uçak kadar hava kirliliği yarattı, yemin ediyorum ya. Hava. Hareketlere bak. Oh, arkadakiler düştü. Gördünüz mü? We can help them. Yardım edelim ya. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Biraz hızlı gidelim. Oğlumu nasıl taşıyacaksınız lan? Aman kan? Help? Jatuh biasa. Drop the bag maybe? Huh? Wanna help him too first? Wanna help him? Okay, yeah. Çanta çocuğun galiba ya. Guys, yours? Yeah? Ah, sorry. Ben çocuklar düşürdü zannettim orada. Abi ortama bakın. Sampurasun! Ne yapıyorsun? Oo. You need help? You need to rest first. Huh? You're shock here. Shock. Kumaha Damang. Yeah. Kumaha Damang. Bambulara bakın arkadaşlar. Bu bambuları ağaç yapımından ev yapımına her şey için kullanıyorlar. Oğlum ne yapıyorsun? Allah belanı vermesin. Burası Batı Java. Dünyanın en eski piramidi olduğu iddia edilen yere gidiyoruz şu anda. Tabii Endonezyalılar bile bilmiyor. Benim arkadaşım da bilmiyordu mesela bu piramidi. Muhtemelen siz biliyor olabilirsiniz. Çünkü çok saçma böyle tarihçi
olduğunu iddia eden bir adam var. Burası hakkında böyle saçma sapan bir bölüm çekti yıllar önce. Belki onu izlemiş olabilirsiniz. Onun dışında da o herifin böyle Meksika hakkında, Aztekler vesaire hakkında da çok saçma bölümleri var. Biz bilimsel olarak konuyu ele alacağız. Her şeyden öte. Ama şu güzelliğe bakın en başta ya. Bilimseli falan geçin de bu nasıl bir güzellik ya. Burası Java Adası. Yaklaşık nüfusu Java Adası'nın 157 milyon falan diyor Google'da. Ama şöyle bir şey var. Mesela Endonezya'da binlerce ada var. 17 bin galiba. Bütün bu adalardan gelip çalışan insanlar kayıtlı olmadığı için onların kayıtları yok. Ve böyle olunca da tam nüfus bilinmiyor ama dünyanın en kalabalık adası, yani resmi nüfusa göre bile dünyanın en kalabalık adası arkadaşlar. Türkiye'nin %15-16'sı kadar büyüklüğünde bu ada. Tüm Türkiye'nin %15-16'sı kadar ama 2 katı nüfus var. En az 2 katı nüfus var. Düşünün, şu anda biz Jakarta'dan, yani Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan çıktık. 4 saattir yollardayız. Tabii yollar zorlaştı iyice. Bakın bu da çıkamıyor mesela. Bu ne acaba ya? Biber var da bir de o çocuğun da taşıdığı, o gaz veren çocuğun da taşıdığı şeyde. Batı Java'dayız. Jakarta'dan çıktık. 4 saat boyunca yol geldik. Batı Java. Burada yaşayanlar Sundalılar. Sundanese dili konuşuyorlar. Sundaca diye Türkçe belki çevirebiliriz. Sundalılar aslında. Bu adada Javanese konuşan var. Javaca, Sundaca ve Endonezya'nın ulusal dili Bahasa, yani bizim Endonezce diyebileceğimiz kısaca. Kısaca değil, daha uzun oldu ama yani Endonezya dersek anlarız. Bahasa belki anlaşılmayabilir. Buradayız. Ben şimdi onları birazcık şaşırttım çünkü Sundaca öğrendim. Sundaca sadece kendi aralarında konuştukları yerel bir dil ama tabii milyonlarca insan konuşuyor. Öyle düşünün. Tabii şaşırdılar birazcık. Sigara! Yeah. For enjoying life. Yeah. Yeah. Make me relaxed. Yeah. Çocuklar burada 5 yaşındaki çocuklar bile sigara içiyor arkadaşlar. Ve şaka değil, gerçekten dünyanın en çok sigara içen ülkelerinden bir tanesi. Kumaha cuacana. Bagus. Hava nasıl diye sordum, güzel dedi. Bu Rice. rice. Bu pirinç. Peel the skin Yeah. and Ready to eat. yeah. This is sticky rice or not? No, just the rice. not Yeah? Sticky rice. Yeah. Can you peel this and see? Let's see. No? Yeah. Bu nasıl? Bu pirinç arkadaşlar. Burada tarım devrimi pirinçle oluyor. Latin Amerika'da, Güney ve Kuzey Amerika'da mısırla. This rice. Ha, işte bak içinden pirinç çıktı. Ya. 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 Oğlum, how old are you? Umur How old are you? 23, And he? 16. 16? Cigarette? Oh. Lan var ya. Bak abi, görüyoruz mu? Çalışan nasıl sağlam vücut. Kolay gelsin. Yes. Dur bakalım. Oğlum ayağıma kustu ya şeyine. Kumaha damank. Alhamdulillah. Elhamdülillah. Alhamdulillah. Elhamdülillah. Alhamdulillah. Lan ne topluyorlar acaba ya? You know what are they collecting? Is this something to eat or? For the goat. Aa, keçiler, inekler için ot topluyorlar. Maşallah, maşallah. Maşallah, subhanallah. Bu nasıl motor oğlum ya? Wilujeng Tepang Deyu. Wilujeng Tepang Deyu. Yes. Alhamdulillah. Dugi Kang Enke. Dugi Kang Enke. Itu ngerti. Yes. Şu bambulara bakın. Çok da elastik, çok iyi aslında. Her şeye oluyor. Bunda yemek pişiriyorlar. Her şeyi yapıyorlar arkadaşlar. Her şeyi. Masasından tutun. Bakın ne kadar büyüyor. Bazıları bunun 5-10 katına çıkıyor yani. Öyle var. Öyle bile var. Vallahi hiç beklemiyordum ama çay
Çay bahçeleri çıktı arkadaşlar. Tabii İngilizler bir dönem buraya uğramış. Hollandalılar haricinde. İngilizler de geliyorlar. Japonlar 2. Dünya Savaşı'nda işgal ediyor. Bunların hepsinden bahsedeceğiz zaten. Bugün konumuz değil ama çay bahçeleri de varmış. Yükseklere yapmışlar. Ayrıca da Cameron tepeleri var. Highlands. Oraya Scotch bir adam getiriyor galiba. Soyadı Cameron olması lazım. Nerelere geldik be? Hey gidi. Bakalım. Evet. 827 824. Demek ki yukarıda 1000'e falan çıktık. Bu adanın muhtemelen en yüksek noktalarından biridir diyeceğim ama tabii burada çok volkanik faaliyet var. Onlar daha yüksek olabilir. Neyse bakarız. Salamat Datang, hoş geldiniz demek. Dang'a geldik. Ama bulamadık yolumuzu. Piramidi sor dedim. Benim arkadaş da bu arada ilk defa duymuş piramidi. Dedim size zaten. Ve benim konuştuğum tüm Endonezyalılar hiç duymamışlar bu piramidi. Çok ilginç. Aa, küçük kardeşini nasıl seviyor tutuyor. Belki 100 sene sonra bu kardeşler aynı odada ne güzel bakıyor. Tabii cami var. Çatıları çok enteresan buradaki camilerin. Diğer bölümlerde de göster. Çin çatısı gibi. Çin evlerinin ya da tapınaklarının çatısı gibi. Burası turistik bir yer değil ve gelmesi çok zor arkadaşlar. Eğer ki Jakarta'ya yol düşüp buraya gelmek isteyen olursa ben arkadaşıma telefonunu size veririm. Bana bir şekilde keşfetmek@gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Çocuk sizi arabayla getirir eğer işi yoksa ya da siz kiralayıp gelin ama diyeceğim de mesela benim Google Maps çalışmıyor. 12 çalışıyor. Bakın benimki 5 saattir saatlerdir aynı yerde ve 5 saat gösteriyor Gunung Padang'a. Biz Gunung Padang'dayız. Yani hiçbir şekilde çalışmıyor. Çok küçük boylu insanlar burada. İstikomah. Arapça çok kelime var. Hinduizm buranın önceki dini. 14. 15. yüzyılda Müslümanlık geliyor. Hinduizm'den de birçok gelenek görenek var ve tabii ki ben size Laos'ta göstermiştim ya, atalara tapınma dinleri vesaire vardı hala insanların taptıkları. Onlara da tabii ki saygı gösteriyorlar. Evet arkadaşlar, tabii ki giriş ücreti 5.000, 16.000 1 dolar. 2 kişi 10.000'e giriyoruz. Yani 1 dolardan daha az. Orang insan demek, kişi demek. Orangutan da orman insanı demek. Orangutanlara orman insanı ismini takmışlar. Çünkü onu insan olarak kabul etmişler. Ormanda yaşayan insan zamanında. Onun için orangutan diye deniyor. Turkey. Yes, selamun aleyküm. Kanuragan taşı var diyor. Test taşı diyor. Gücün sembolü diyor. Yani check ediyorlarmış gücünü o taşı kaldırırken. Eğer taşı kaldırırlarsa duaları kabul olacakmış. Ama bu diyor yanlış anlaşılmış diyor. Basit sebebi, 4. terasta olmasının sebebi, eğer 4'e ulaşabildiyseniz 5'e hoş geldiniz anlamındaymış diyor. Bu Kanuragan taşını kaldırıp şey yapma olayı Etiyopya'da kabilelerde görmüştüm ben. Bunlar teraslar var, 5 teras. 1914 yılında Hollandalılar ilk burayı buluyorlar, araştırmaya başlıyorlar. 5. terasta Kral Svangi'nin tahtı varmış. Onu olduğuna inanılıyormuş. Ve ruhsal bağlantı olduğunu düşünüyorlar. Bazıları bu alanın bir dünyaya enerji yayan bir alan olduğunu ve Atlantis'ten kalan bir şehir olduğunu düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Yeah. Yes, thank you, boss. No, your ticket. Oh, my ticket? I forgot. Sorry. Okay. Terima kasih. Şöyle bir sıkıntım var arkadaşlar. Rahmi ile Kopanyan Adası'ndayken, Koh Samui'de benim dizlerim çok kötü oldu. Ve yürüyemez hale geldim. Birkaç gün yattım. 2 haftadır dizlerime uğraşıyorum. Çok sağlam şekilde çalışıyorum. Dizlerim çok kötü durumda ama sizin için çıkacağım. Çünkü Türkiye'de ilk defa olacak. Belki dünyada bile bu kadar kapsamlı çok az var. Orijinal piramite çıkan merdivenler burasıymış. Bunlar megalit arkadaşlar. Bu taşlar volkanik taşlar. Bu orijinal merdivenlerden de yürüyebilirsiniz. Ben orijinalden yürüyeceğim.
Valla eğer buraya çıkabilirsem 3 gün daha yatmam gerekecek. Bakın. Taşlar merdiven için çok ideal. Abi ben buraya çok zor çıkarım ya. Şimdi acımaya başladı dizim. Eşekler böyle gidiyorlar ya, ben de öyle gideyim. Eşeklerden öğrenelim. Zikzak çizer eşekler. Yükü hafifletmek için. Benim de kendim yüküm zaten 100 kilo. Dizler çürüdü. İnanılmaz bir yağmur ormanları, bambular. Çok acayip değil mi? Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Tabii bazıları bunların 20.000 yıllık olduğunu söylüyor arkadaşlar. Tamamen insanlık tarihini değiştirebilecek bir gizemin içindeyiz. Tabii bu net değil, kesin değil. Onu söyleyelim. Ama böyle bir şey varsa inanılmaz. Kırık taşlar üzerinde gitmem daha iyi oldu. Sağ diz gitti. Hadi bakalım. Vallahi sıcak olsa iyice bayılacağız. Bakın bunlar bambular ne kadar kalın. The bamboos are fantastic. Ben bambu hayranıyım ya. Çok seviyorum bambuları. Sakat olan benim. Yürüyemeyen o. O tabii pösür pösür sigara içiyor. Ben normalde buraya koşarak çıkardım da. Aldım, magnezyum. Bir de kolajen aldım arkadaşlar. Bayağı acıyı geçirdi biliyor musunuz vallahi. İniş daha zor. Benim çok nefesim kesilmedi. Biraz oldu ama. Arkadaşlar kara gözüktü. İnşallah bir kat daha yoktur. Burada böyle piramitlerin üstüne çıkınca zaten beni tanrılara kurban edin diye yalvarıyorsun. İnmemek için. Kapıyı niye koymuşlar acaba? Why they have the store? İsteyen üzerine atlar zaten. Boşa masraf. Bak ama binlerce yıldır bir şey değişmemiş. Buraya da kapı koymuşlar. Bu taşlar nasıl ağır? Bunları nasıl kaldırıp merdiven yaptınız ya? Burada duvar gibi bir şey var. Doğal da olabilir, yapılmış da olabilir. Evet, ben gördüm. Birisi tütsü yakmış. Dediğim gibi hala kutsal burası. Etraftakiler tarafından kutsal kabul ediliyor. Hay. Oğlum su koysana buraya. Dırgank. Burası bir giriş. Belli bakın. Piramidin tepesi. Biraz nefesleneyim, anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradakilerin bilgilerini aktaracağım ben size. Burası giriş diyor. Burası bir tapınak ya da saray. Temple or palace? Yeah, temple. Temple. Burasının bir tapınağın girişi olduğunu söylüyor. Ve gerçekten de girişi, çıkışı var. Tabii binlerce yıldan bahsediyoruz. O kısma geleceğim. Ama başta hep beraber bir gezelim, görelim. Ben sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Tapınağın girişindeki taştan bir masa yapmışlar. Düzleştirmişler ve üzerinde tütsüler yakıyorlarmış. Hala da yakıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi. Giriş bu. Burası da çıkış. We call it gamelan stone. It's like You play. Müzik çalıyormuş. Bak bundan bir... Evet. And the difference. Okay. Onu da göster. Bu gamelan taşında müzik çalıyorlarmış. Muhtemelen bugün de çalıyorlar. Okay. Nice. Şimdi ikinci terasa gidiyoruz. İkinci teras daha düzmüş buraya göre. Şunları siz evinizde yetiştirmek isteseniz yetiştiremezsiniz. Bakın burada her yerde doğa burada patlıyor. Tabii
Kurak sezona girdik Endonezya'da. Bütün bizim kışımız boyunca, yani Ocak, Şubat, Mart boyunca burada deli gibi yağmurlar vardı. Bakın burada ikinci terası bu şekilde taşlarla çevirmişler. Dediğim gibi binlerce, hatta 20 bin yıla kadar süre veriyorlar. Onun için bunlar kalanlar. Burada bir derin bir ayak izi var diyor. Evet, ayak izi bırakmışlar diyor. Bu şey gibi. Tabii bu ayak izini elle yapmış olabilirler ancak. Bakın, ben size Meksika'da da, Avrupa'daki Roma tapınaklarında da, Afrika'daki Roma tapınaklarında size götürdüğüm bütün tapınaklar en yükseğe inşa edildiğini gösterdim size. Bu tapınak da bu bölgenin en yüksek yerinde. Zaten tırmandık. Buradan daha yüksek bir yer yok. Böyle muhteşem bir manzara var. Tabii mesele şu ki bu taşları buraya nasıl yığdılar? Bu taşlar zaten burada mıydı? Bunu size anlatacağım. Bir fikir birliğine varmaya çalışacağız. Bakın kujang diye bıçakları var. O bıçağa benzediği için kujang taşı demişler buna. Endonezyalı turistler gelmişler. Bu üçüncü terasa geldik. Bir kaplanın ayağı var, ayak izi var diyor. Tabi bu benzetmeler arkadaşlar. Muhtemelen bunları kesenler yapmış olabilir ya da rüzgarla, yağmurla olmuş olabilir diyeceğim ama biraz zor gibi. Allah bilir. Yes. Bu bahsettiğim, kaldırırsanız işte sihirli güçlere sahip olacaksınız vesaire denilen taş. Bu Afrika'daki kabilelerde vardı. Kaldırabilen kabilenin reisinin kızıyla evlenmekle ben kaldırıp atmıştım arkadan böyle. Tabii o zaman genç ve güçlüydük. Hey gidi günler Etiyopya'da. Şimdi oralar bile turistik olmuş. Gidenleri görüyorum, Etiyopya kabilelerine falan. Çıplak dolaşan çocuklar şort giymeye başlamışlar. Burası tron. Taht. Kraliyet tahtı diyorlar. Tabi bunlar hep tahmin arkadaşlar. Belki de rahibin olabilir. Oturduğu taht olabilir. Ayinlerin düzeni. Belki o tahta oturtup kesiyorlardı adamları. Yani her şey olabilir. Çünkü en yüksekteyiz şu anda. Bakın artık en ruhani yerindeyiz bu tepenin. Ve tepe aşağı bakıyor artık. Daha yükselmiyor. Birçok elle kesildiği belli taşlar var. Bakın burada. Selamünaleyküm. Yıldızları incelemek için bir taş diyor ama tabii böyle bir tahmin arkadaşlar bunlar, yani tahmin. Bunlar tabii buraya gelirseniz ya da benim gibi buraya gelip çekenler olursa bunu böyle anlatacaklar size. Onlar bunu çekenlerin cehaletiyle anlatılabilir sadece. Yani binlerce yıllık bu taşın astronomi taşı olduğunu anlamak imkansız. Hatta taşın direkt olarak, yani taşın karbon testiyle yaşı da ölçülemiyor ama üzerindeki kesiklerden vesaire bir şekilde karbon testiyle ölçmeye çalışmışlar. Zaten tüm tartışmada buranın yılıyla ilgili bir tartışma. Bazısı 2000 yıllık bir tapınak, 2-3 bin yıllık bir tapınak olduğunu söylüyor. Yani milattan önce 1000 yılına kadar gidebilir diyor. Ama bazısı da dünya tarihinin değişebileceğini, buranın 10 küsür bin yılla 20 bin yıl öncesine dayandığını söylüyor. Ki bu çok önemli. Çünkü Göbekli Tepe'den, Karahan Tepe'den bile daha eski olduğu, çok daha eski olduğu söyleniyor. Buzul çağının yeni bittiği bir döneme denk geliyor ve insanlar o dönemde avcı toplayıcı, tarım toplumuna kesinlikle geçmemiş, kolektif işler yapmıyorlar. Zaten bizim Göbektepe'yi de önemli yapan şey o. Hala avcı toplayıcılar, tarım toplumuna tam olarak geçilmiş değil. Onun için Göbektepe çok önemli. Bakın burada çok bariz düzleştirmişler burayı. Yani bir tapınak, bir saray gibi bir şey yapılmış. Ama bunun tarihini net olarak bilmiyoruz. Daha üzerinde çalışılması gerekiyor. Çünkü çok yeni üzerinde konuşulan bir şey bu. Endonezya hükümeti çok önem vermeye başlamış buraya. Ama son yıllarda pek de konuşulmuyormuş. Arkadaşım drone'unu getirdi. Benim drone'um düşürdüğüm için onun drone'unu kullanacağız. Ben de karşılığında onun fotoğrafını çekiyorum. Yok şaka. Ya seni hiç bilmediğin yere getirdim, kendi ülkende. Beni Efes'e götürselerdi herhalde üzülürdüm, niye bilmiyorum diye. Ama tabii burası o kadar bilinen bir yer değil. Dünya çapında. Dediğim gibi Netflix'teki bir dallama bir adamın şeyle çıktı, muhabbetiyle.
Gunung Padang deniyor buraya. Batı Java'da Cianjur bölgesindeki Karyamukti köyünde yer alıyor. Aslında burası dünyanın en gizemli yerlerinden bir tanesi. Sunda dilinde aydınlık dağ anlamına geliyor. Yerli halk hala burayı kutsal olarak kabul ediyor arkadaşlar. Ve bu ağacı da kutsal olarak kabul ediyor. Hala buraya gelip dualar ediyorlar. İlk burayı Hollandalı araştırmacılar buluyorlar. Akademik anlamda kayıt altına alıyorlar. Zaten biliyorsunuz burası eski bir Hollanda sömürgesi. Çok ilgi görmüyor. 1979 yılında Endonezyalı bilim adamları ortaya çıkıyor. Bu bazalt taş blokları incelemeye başlıyorlar. Nedir diyorlar yani. Çok acayip değil mi sonuçta bakın. Yani koca bir dağın tepesinde böyle yüzlerce, binlerce, 10 binlerce taş var. Merdivenler yapmışlar. Düzgün şekilde dizilmiş bir de yani. Hani mesele o. Gerçekten de inanılmaz düzgün bir şekilde kesilmiş ve dizilmiş. Bazıları 4-5 metre uzunluğunda oluyor ve 300 kiloya kadar ağırlık olabiliyor arkadaşlar. İlk olarak bunun 2000 ile 4000 yıl öncesine dayandığını Endonezyalılar hep güler yüzlü. 4000 yıl öncesine dayandığını düşünüyorlar bu yapının. 2011 yılında işler birazcık değişiyor. Şöyle buradan en güzel görüntü burada. Daha derinlemesine araştırma yapıyorlar. Sadece yüzeydeki taşlarla sınırlı olmadığını düşünüyorlar. Hani geçen Keops piramidi için de aynısını düşündüler ya. Aşağı doğru birçok katmanın olduğu bu piramidin altında bunun insan yapımı bir piramit olduğunu düşünüyorlar. Ve ben bunu Meksika'nın birçok yerinde gördüm. Videolarımda da var. Selamünaleyküm. İnsan yapımı dünyanın en büyük piramidine gitmiştim. Cholula olması lazım ismi. Ve bunun böyle 10 katı falan büyüklüğünde dağ zannedersiniz. Ama onun piramit olduğu ortaya çıktı. İnsanların elle böyle üst üste koya koya onu bir piramit şeklinde yaptığı ortaya çıktı. Bunun şu anda üzerinde olduğumuz piramidin böyle bir piramit olduğu düşünülüyor. Jeoradarlarla, elektromanyetik ölçümlerle, sondaj çalışmaları sonucunda böyle insan eliyle şekillendirilmiş katmanlar olduğu karbon testleri yapıyorlar. Bazı organik örneklerin milattan önce 12.000 yılıyla milattan önce 20.000 yılına dayandığı düşünülüyor. Aman Allah'ım. Milattan önce 20.000 yılına. Bu da doğruysa eğer dünyanın en eski yapısı olduğunu ortaya koyuyor bunun. Bu üzerinde durduğumuz piramidin. Göbeklitepe'den, Mısır piramitlerinden hatta Sümerlerden bile önce yapıldığı ortaya çıkıyor. Yani tepe gibi gözüküyor ama öyle olmadığı söyleniyor arkadaşlar. Bu bilim camiasını ikiye bölüyor. Bazıları tarihlendirmelerin yanlış olduğunu söylüyor. Karbon tarihlendirmesinin. İşte taşların zaten yapılamayacağı biliniyor ama diğer yapılan tarihlendirmelerin de yanlış olduğu söylüyor. Yani bunun çok eski olduğunu düşünenler binlerce yıldır katmanlı katmanlı inşa edildiğini söylüyor. Çünkü bakın görüyor musunuz? Bir teras, ikinci teras ve üçüncü terası da gördük. Birinci teras da aşağıdaki teras. Bakın bu da başka bir teras. Yani katman katman bu taşları taşıdıkları düşünülüyor. Bu taşlar volkanik taşlar, bölgeye özgü. Megalit deniyor bunlara. 250-400 kilo arasında değişiyormuş. Yani binlerce yıl önce hiçbir modern teknoloji olmadan bunlar nasıl kesildi simetrik bir şekilde ve nasıl taşındı? Bunu insanlar düşünüyor. Bu dönemde tabii bahsedilen dönemde dünya buzulların etkisindeydi. Buzul çağından yeni çıkmıştı. Bu kadar gelişmiş bir toplumun tarım öncesi dönemde böyle bir yapı inşa etmesi normal şartlarda mümkün gözükmüyor. Bazı araştırmacılar Gunung Padang'ı kayıp uygarlıkların izi olarak değerlendiriyor. Kimi bilim insanları unutulmuş bir yüksek medeniyetin merkezi olarak nitelendiriyor. Medeniyetin adını tabii bilmiyorlar. Platon bahsetmişti biliyorsunuz. Platon Atlantis diye bir medeniyetten bahsediyor. Onun kayıp şehri olduğunu söylüyorlar işte. Burası sonuçta adalar ülkesi olduğu için bu piramidin Java'daki kayıp Atlantis piramitlerinden olduğunu söylüyorlar. Tabii spiritüel yorumlar da geliyor, ezoterik yorumlar geliyor. Yani avcı toplayıcı dönemde böyle bir şey mümkün mü? Bazıları diyor ki burası dünya enerjisinin merkezi diyor yani. Burada dünyaya yayılan bir enerji var diyor. Büyük bir enerji var diyor. Orası da işte dünyanın merkezi yani Çorum gibi, bizim Çorum gibi düşünün. Olduğunu söylüyorlar. Hangisi size mantıklı geliyor bilmiyorum. Ben şöyle piramite benzer bir yapı görmedim burada. Yani daha birçok dağın arasından geliyorsunuz. Bir tane
piramite benzeyen daha vardı ama bu çok net bir piramite benziyor. Binlerce yıllık olmasına rağmen piramit şeklini korumuş olduğu göze gözlemleniyor. Giant Causeway var İrlanda'da. Bu taşlar ve yapılar biraz Giant Causeway'e de benziyor İrlanda'daki. O da böyle elle yapılmış gibi ama burada tabii ki çok net bir şekilde Giant Causeway gibi değil. Bakın bir dikdörtgen yapı var sonuçta. Girişi var yapının. Sadece tarihi net değil ve altında, buranın altında Keops'taki gibi olduğu ilerisi, orada da ileri sürülüyor. Bir elle yapılmış yapı olduğunu, buranın düz bir zemin olduğunu ve piramidin binlerce yıldır yapılmış olduğu söyleniyor. Bana yorumlara yazarsanız ne olduğunu, ne düşündüğünüzü ben de merak ediyorum. Çünkü insan yapımı mı yoksa doğal olarak bu şekilde oluşmuş mu bilmiyoruz. Tabii anlatılanlar doğruysa insan tarihi çok farklı bir şekilde şekillenecek. Çünkü avcı taşıyıcı topluluklardan önce, bizim çok önce insanların kolektif şeyler inşa edebildiğini ispatlanmış olacak. Ama bugün çok büyük yorumlar yapmak mümkün değil, namümkün. Bakın bir şehir suru gibi yapmışlar. Giant Causeway'e benziyor İrlanda'daki. Tabi bu bayağı elle yapılmış gibi. Burada da merdivenler var. Yani çok enteresan ya gerçekten. Bakalım ileride çıkacak herhalde ne oldu. Burada iniş modern merdivenlerden oluyor. Ama inerken şöyle bir taş yakaladım ben. Bu tarz taşları Ürdün'de de, Arap Yarımadası'nda da ya da birçok antik şehirde gördüm. Bunlar genelde mum koymak için ya da işte bu yağdanlıklar ya da tütsüler koymak için bu şekilde yapılıyordu. Tabi Hinduizm zamanında vesaire de yapılmış olabilir. Burası Müslümanlıktan önce Hinduizm ve Budizm dinine inanıyordu. Yerel dinler de var. Budizm ve Hinduizm'de bu tarz oyma işleri yapılmış olabilir. Yani 600-700 yıllık da olabilir o gördüğünüz. Onun tabi arkeologların işi o. Tabi bu modern merdivenlerin bakın yanında da yine eski merdivenlerin tutmak için yaptılar yürürken. Allah, dizlerim inerken daha çok acıyor. Yine eski merdivenlerden kalmış şeyler. Jungle yerlerde dolaşıyoruz. Yağmur ormanlarında ama arkadaşım sürüngen eksperi. I'm happy I walk with you because you're expert about snakes and reptiles. Yılan ısırırsa şey diyebilir yani, bu zehiri yok, sıkıntı yok falan diyebilir. Arkadaki sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama uzaklarda bayağı yağmur yağmaya başladı. Allah, bugün iyi kilo verdik. Arkadaşlar bakın, burada bir bakkalda şey satılıyor. Kahverengi şeker, karamel diyorlar. Sugar. He? Palm sugar. Palmiye şekeri. Can you open and show us? Yine muz yaprağında muhtemelen şey yapılmış. Size göstermek istedim. Is this banana leaf or palm leaf? Palm leaf. Palm leaf. Palmiye yaprağı. It's originally for the local. Itu jenis pohonnya itu. It's the tree. Palmiye. Oh, it's not palm. What? Kayak pohon kayak pohon palem. Yeah. It's aren, but it's not palm, but like same species. Okay. Aynı türden palmiye ile. Is this like a dessert or just sugar? No, it's like for cooking. Ha. You can try Yeah, I want to try a little bit. a little bit. Oo, bu çok... Ha, okay, it's sugar. Yeah. Bayağı sert arkadaşlar. Bildiğiniz kahverengi şeker But ya. not good for diet. Not good for diet. Yeah. Ama bir deneyeyim. I want a piece. Bir küçük bir parça yine dayanamadım. Teyzem, küçük bir parça. Yani sen de içme sigara ya. Sigara. Dilarang sigaret. Dilarang. Yasak demek Dilarang. Amcık. Türkiye. Yes. Do you know Türkiye? Turki turunan Kidul. What does it say? I'm Turkey. Yeah, Türksün. he said Turunan Kidul is people from the west. West. Batılılar diyor. You Turkish?
Yeah, I'm Turkey. Çok güzel ama very beautiful, very nice taste ya. Gerçekten karamel gibi böyle. Karamelize mi edilmiş artık bilmiyorum yani. O ne? No, no. Ha, This is my husband. friend. Ha, ya ya. 25,000. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. 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 Ya ya. Küçük cadı, küçük cadı. Kuyruğun nerede? Kuyruğun yok yüzerim derede. Korkacak şimdi benden. Bye bye. Bye bye. Kim bu uzun kollu canavar diyor bana şu an. Şok. Şok. Muhteşem ya. Çocukların merakı ne kadar güzel. Hala nasıl uzaktan izliyor beni. Hala nasıl izliyor. Kaçmaya tuttu. Bye bye. Canım benim ya. Baba uzaktan bakıyor. Kim bu? Dev adam diyor. İnsan mı acaba bu diyor. Senin. Ay. Ağlıyor musun sen? Bye bye. Bye bye. This guy. Gözlerini ayırmıyor bak ya. Bye bye. Drone'u hazırlarken size anlatayım. Oradaki rehber adamla bir iki kişiyle daha konuştum. Şey diyorlar. Ya burası 20.000 yıllık ama Batı kendi tarihi değişeceği için, bütün her şey yıkılacağı için bunu kabul etmek istemiyor. Şu anda insanlık tarihi Göbektepe'den başlıyor, 10.000 sene öncesinden ve bilinen insanlık tarihinin Türkiye'de, bugün Irak Türkiye'sinde başladığı şeklinde ve bu doğruysa eğer tabii ki her şey değişir. Bakın evler, kendi evlerini de insanlar bu köyde yine bazalt taşlarından yapmışlar. Yani çok şey değişmemiş uzun yıllarda. Ne kadar da düzgün kesip yapmışlar bu arada. Tabii bu volkanik taşları kesmesi de kolay. Bunlar küçük ama. Dediğim gibi çok şanslılar. Hem volkanik hem de bambu var. Ben en son Moğolistan'da Burhi'yle düşürdük. Ben düşürdüm. Sonra da drone pek kullanmadım. Buraya gelen, ayda yılda bir gelen turistlerden işte bir şeyler kazanmaya çalışıyorlar burada. Bakkallarında tabii. Turizme geçmemişler ama kesinlikle. Çünkü gençler hep bir şeyler taşıyorlar. Tarladan ya da satılacak hayvanlar için vesaire. Bir tane de o işte su falan satıyor. Su aldık. Allah'tan soğuk su vardı vallahi, baksanıza. Yoksa yanmıştık. Çok sıcak. Hem nem hem sıcak. Bir de tırman, çık. Zorluyor insanı. Evet. Uçurmaya başladı. Why? Oh, yeah. Let me see. Şimdi bu kadar. Heh. Yukarıda şey var, teller. Oğlum bu çok tehlikeli. Hadi bakalım. Arkadaşlar müthiş görüntüler çıkacak umarım. Yağmur da yok şansımıza. Aa, tren varmış. It's a train station. Yok lan, merdiven galiba o. Tren değil. Piramidi buldum. Yemin ediyorum Coba'ya benziyor. Meksika'daki Coba harabeleri var. Mayaların. Benim drone'da en sevmediğim şey, her yere girmek istemem arkadaşlar. Bakın burada açıkça zaten belli insanların serptiği. Şuralarda ya bu taşları insanların getirdiği Machu Picchu gibi açık seçik ortada. Bir etrafa bakalım. Hayır, bu kadar açık yukarıdan bakınca ya belli yani zaten.
Arkadaşlar sinyal çok kesiliyor ama çektik bayağı. Şöyle bir sıkıntı var. Yağmur sezonu yeni bitti. Yani kuru sezon değil. Piramidin etrafı inanılmaz derece ağaçlarla kaplı. Ben size normalde görüntüsünde göstereceğim piramidin. Yani piramit olduğu çok belli. Şu anda ama çok fazla ağaçla kaplı durumda. Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz YouTube gelirlerimizle Darüşşafakalı öğrencilere, depremden zarar görmüş öğrencilerin için açılan sınıfa burs veriyoruz, destek alıyoruz. Tamamını yani öyle %50'sini alıp %50'sini bağışlamıyorum. Tamamını bağışlıyorum. Onun için destek için en azından arkadaşlarınızla paylaşırsanız, kendiniz abone olursanız, bazen %80, %90 abone olmayanlar izliyor. Öyle. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Esenlikler. Bay bay.